Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size baharlık hırkamın yapımını anlatacağım. Şu şekilde önü düğmesiz, kısa bir lastik, ince bir lastik yaptığım bir model. Örneğini çok uzun zaman önce paylaşmıştım sizinle ama bitirmek bugüne kısmet oldu. Birçok iş girdi araya. Bu şekilde boyunu çok uzun yapmadım ama siz kullanım şeklinize göre boyunu istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Şu an ışıktan dolayı net rengini gösteremiyorum ama siz fotoğraflarda ve sosyal medya hesabımda daha ayrıntılı ve videonun ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı göreceksiniz. Ben boyunu 55 santim yaptım hırkamın. Enini de 48 santim. 36-38 bedene uygun. Böyle crop değil ama çok uzun olmayan da bir hırka olmasını istedim. Kotlarla falan rahatlıkla kombinleyebileceğim, kullanabileceğim uzunlukta olmasını istedim. Şu şekilde uzun kollu örüp dikişle birleştirdim. Şurası dikiş yerleri. Bu şekilde dikerek birleştirdim. Ben yünlü tweetli bir ip kullandım. Sarma bir ip kullandım. Açıklamalar kısmına nereden aldığımı her zaman ve ne kadar ip kullandığımı ekliyorum. Yaklaşık 800 gram kadar ip kullandım ama delikli bir hırka olduğu için koton merserize tarzı iplerle de yazlık çok güzel bir hırka elde edebilirsiniz. Hafif bir V yaka kesimi yaptım. Bu şekilde hırkamı tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bu kısımda arkası kenarlardan dikerek birleştirdim. Dilerseniz şimdi hırkamın yapımına geçebiliriz. Evet, ben hırkamın yapımında şu şekilde tweetli bir ip kullandım. Yani sosyal medya hesabımda ve açıklamalarda ipimle ilgili detaylı bilgi ve nereden aldığımı paylaşıyorum genellikle. Oralardan bulabilirsiniz. Çünkü sarma ipi kullandığımda birebir aynısını bulmak pek kolay olmuyor. Eğer marka bir ip kullandığımda, etiketli bir ip kullandığımda onları detaylarıyla paylaşıyorum videomda ama sarma ipleri aldığım yeri paylaşıyorum ki eğer aynısını almak isterseniz ellerinde varsa bulabilin diye. Bu şekilde yün karışımlı bir ip. Çok kalın olmayan bir ip. Ben 3,5 mm ile ördüm ama aslında 3 mm'ye de uygun olan bir ip. Biraz yumuşak olması için ben 3,5 mm tığ kullandım hırkamı örerken. Şöyle kendinden tweetleri olan, hatta bu ipin hem kotonunu almıştım. İlerleyen zamanlarda onunla ilgili de bir video çektiğimde onu da anlatacağım. Hem kotonlu hem de böyle yün karışımlı olanını almıştım. İkisi de çok güzel oldu gerçekten örgüye geçtiğinde. Şimdi hırkamın ön parçasını örmeye başlıyorum. Hırkamıza zincirlerle başlayacağız. Önler için 49-50 trabzan sığacak kadar zincir çekiyorum. Zincirlerimizi oluşturuyoruz. Ben önleri 50'şer trabzan yaptım. Şimdi örneği oluşturduğumda da 50 trabzana kaç örnek denk geldiğini ve santim olarak ne kadar olduğunu anlatacağım size. Arka ölçülerini de vereceğim. Önce örneğimi göstermek istiyorum. Zincirlerimizi çekelim. Yaklaşık 50 trabzan sığacak kadar. Evet, zincirlerimi çektim. Şu şekilde ön parçam için 50 trabzan sığacak kadar zincirlerimizi sayarak yapabilirsiniz veya saymadan çekip daha sonra bu alt kısmından söküp fazlalık yeri sökerek bitirebilirsiniz. Bu şekilde çektim. Şimdi önce lastikle başlayacağız hırkamıza. Bu çektiğim zincirin üzerine 3 tane daha çekiyorum kenar olması için. Daha sonra 4. zincirime ben şöyle alt kısımlarına battım ama nereye battığınız fark etmez. Zincire normalde batabilirsiniz. Görüntüsü daha güzel oluyor diye ben şöyle zincirin sırt kısımlarına batarak yapıyorum başlangıç. Görüntüsü daha güzel olması için. İlk sırada biraz zor oluyor bu ama sonra bakın şu şekilde alttaki görüntüsü daha düzgün oluyor. Buraya zincirimize 50 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincire batarak 50 tane ikili trabzanlarımızı oluşturalım. Tığ işi lastik uygulayacağız 4-5 sıra. Daha sonra da örneğimizi koyacağız. Sıra sonuna kadar 50 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şimdi 50 tane ikili trabzanımı yaptım sıra sonuna kadar. Benimki tam geldi. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu kenarda çektiğimiz 2 zincirleri trabzanlarımıza dahil etmiyoruz. Onlar kenar ilmeği gibi hep kenarda kalacak. 2 zincir çektim, tığımı doladım. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıp
bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bundan sonraki sıralarda şu şekilde önce bir trabzanın arkasından dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra diğerinin önünden dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir önden, bir arkadan. Tığ işi lastik yapacağız. Sadece ilk ilmek ve son ilmeklerin, ilk ve son trabzanların tepesine batacağız. Kenarların daha düzgün ilerlemesi için. Şu şekilde bir alttan bir üstten dolayarak tığ işi lastiğimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Bakın yaklaştım. Bir önden bir arkadan lastiğimi yapmaya devam ediyorum. En son sıra sonunda artık burada son bir ilmeğim kaldı. Dediğim gibi şu zincirleri saymıyoruz bakın. Burada son trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar örgümü döndürüp birinci trabzana yine tepesine yapıyorum. İlk ve son trabzanların tepesine demiştik. Diğerlerini bir önden bir arkadan tığ işi lastiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde tığ işi lastiğimizi yapalım. Ben toplamda 5 sıra lastik yapacağım. Kenar görüntülerinin de şu şekilde düz olması için kenarlara tepesine batıyoruz. Ben 5 sıra lastik yapacağım ama bunu tamamen kendi zevkinize göre lastiğin ne kadar kalın veya ne kadar geniş durmasını isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben 5 sıra lastiğimi yapıp daha sonra örnek kısmını kurmaya geçiyorum. Evet, şimdi 5 sıra lastiğimi yaptım. İlk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4. Ay pardon, 4 oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 yanlış saymışım. 5 sıra lastiğimi yapıyorum. İlk sıradan itibaren orada karışıyor. Bazen ilk sırayı saymadan diğer lastikleri sayıyoruz. Ama burada ilk sıradan itibaren 5 sıra trabzan yaptım. İlk sırayı düz yaptık zaten. O yüzden lastik sırası karışmasın diye. Şimdi örnek kurulumuna geçeceğim. Örnek kurulumunda ilk önce bir sıra boyunca düz ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirimizi çektik. Yine ilk trabzandan itibaren bir sıra boyunca hepsinin tepesine batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Şu şekilde hepsinin tepesine batarak. Artık lastiği örmüyoruz bu sırada. Ama dediğim gibi siz lastiğin daha kalın durmasını isterseniz veya daha ince 2-3 sıralık bir lastik isterseniz bunu tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok kalın bir lastik istemedim. Şu şekilde ortalama 3 parmak bile yok bir lastik ördüm. Tamamen göz kararı yaptım bunu kendi göz zevkime göre. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Şu şekilde bir sıra boyunca ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şu şekilde hepsinin tepesine batarak ikili trabzanlarımı yaptım. Yine en son zincire yapmıyorum. Bu iki zinciri saymıyoruz demiştik kenarda. Dönüşlerde çektiğimiz iki zinciri en son trabzanın tepesine yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada modelde 3 zincir çekiyorduk. Şimdi burada bir model uygulayacağım ve 2-3 sıra trabzan örüp ara ara bu modeli koyacağız. Şimdi tığımı doladım. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde sıra başından ilkini ve ikincisine atladım. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımı doluyorum. Bu trabzanın yan tarafından ilmeklerimi dolayarak 3 kere geçiriyorum. Bir zincir çektim. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yan tarafından aldım 1. Bir daha doladım. Yan tarafından aldım 2. Bir daha doluyorum. Yan tarafından alıyorum 3. Bunun hepsini birlikte çıkarıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. 1, 2 tane atlayıp üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü de şu şekilde yan yan duruyor. Tekrar doladım. Yandan 1, doladım 2, doladım
3. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. 1 2 tane atlayıp üçüncüye bir tane ikili trabzan. Tekrar doladım. 1 2 3. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir zincir, 2 trabzan atlayıp üçüncüye bir tane ikili trabzan. Görüntü tamamen şu şekilde oluyor. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 kere doladık. Hepsini bir çıkardım. Bir zincir çekip üçüncüye yine bir tane ikili trabzan. 1 2 3. Hepsini geçirdim. Bir zincir, üçüncüye yine bir tane ikili trabzan. Bu kadar kolay. Bunu ara ara uygulayacağız zaten. Her sırada değil. 1 2 3 tane atlayıp bir tane ikili trabzan, 2 tane atlayıp üçüncüye tığımı doladım. 1 tekrar doladım. 2 tekrar doladım. 3. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada dolarken alttan aldıklarımızda ipimizi çok sıkmayalım ki germeler yapmasın. O trabzanlara doladıklarımız bol bol olduğunda daha güzel, daha tomurcuk gibi dolu dolu duruyor. Şu şekilde ipi hafif uzatarak tekrar doluyoruz. Tekrar hafif uzatıp 3 kere alıp hepsini birlikte çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Hep aralarda 2 tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemimizi yapalım. Daha sonra da üst sıraya geçişi göstereceğim size. Evet, şimdi sıra sonuna geldik bakın. Burada 1 2 3 yine son dolamamı yapıyorum. 3 tane hepsini bir çıkardım. Bir zincir çektim. Bakın burada yine 3 tane kalıyor. Burada da en sonuncuya batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık buna dolama yapmıyoruz burada. Şurada en başta bu zincir aynı işlemi görüyor, kenar trabzanı. Burada da bu trabzanımız görüyor. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Üstte 3 sıra şu yaptığımız ikili trabzanlardan yapacağız. Burada örnekten trabzana nasıl geçtiğimizi gösteriyorum. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Bir tane şurada bir zincir çekmiştik. Onun üzerine bir tane ikili trabzan. Bir tane bu tam fıstığın üzerinde batma yeri var bakın. Onun üstüne bir tane ikili trabzan. Bir tane yine fıstığın trabzanını yaptığımız yerde var. Zaten şurada üstte bakın ilmekler tek tek belli. Şunların üzerine hepsine tek tek batarak, çok pardon, şöyle bir netleyelim. Şurada ilmeklerimizin üzerine tek tek batarak hepsine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde hepsinin üzerine sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Böyle başlangıçta trabzanlarınızı sayabilirsiniz. Bu fıstıklardan sonra yaptığımız trabzanlar şu alttakilerle aynı olacak. Eksiltme, azalma ya da artma olmasın. Onun dışında örnek bozulmaz. Ama dediğim gibi hepsine şu üstte batma yerleri zaten ilmekler belirli. Onlara tek tek battığınızda tamamen aynı sayı çıkıyor. Ben hiçbir sorun yaşamadım örerken. Hiç saymama bile gerek kalmadı. Eksiltme, artma olmadı. Bu bir tane zincirlik yere. Şu şekilde, sonra da üstte fıstığın üzerinde 2 tane batma yeri var. Onlara bir tane aradaki zincire. Yine bu tomurcukların üzerinde, artık fıstık tomurcuk adına ne derseniz, 2 tane batma yeri var. Onun üzerine bir tane zincire. Önemli olan şu kenardakiler. Kenarda ilk başlarken bunun üzerine de battık. Ve son bitirirken de şuradaki zincirimizin 3 zincir çekmiştik burada. Üçüncüsüne batacağız. Normalde buralarda 2 zincir çekiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım trabzanlarımızı. Evet, bakın sıra sonuna geldim şimdi. Bir tane bademin üstüne yaptım. Bir tane de şu üçüncü trabzana, üçüncü zincirime, çok pardon, yapıyorum. Bu şekilde burası da zincirimiz kenar trabzan gibi duruyor. 2 zincir çekiyorum. Buralarda hep 2 zincir çekip trabzanları dahil etmiyorduk. Ama şu bademleri yaptığımız sırada
3 zincir çekiyoruz ki üçüncüsüne şu arada atladığımız trabzanı batabilelim diye. Tekrar döndürüyorum. Şimdi bu sırada hepsinin üzerine, birinciden itibaren hepsinin üzerine ikili trabzan yapacağım. Bu trabzan sıraları 3 tane olacak. Şimdi diğer önümden size göstereyim. Önce şöyle bir başlangıcını yapalım. Şu şekilde hepsini sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 bir sıra daha yapacağım. 3 sıra olacak ikili trabzanlar. 3 sıra sonra yine şu tomurcukları yapacağız. Şuradan diğer ön parçamdan size göstereyim. Görüntüsü şu şekilde bakın. İlk başlarken bir tane ikili trabzan yaptık. Örneğimizi koyduk. Daha sonra 1 2 3 ikili trabzan, yine örneğimiz. 3 ikili trabzan, yine örneğimiz şeklinde bu şekilde oluşturacağız. Benim tomurcuklarım 2 4 6 8 10 12 14 16. Ön parçalarımda 16 tane. Yine arkayı da ördüğümde size orada kaç tane olduğunu söyleyeceğim ve ölçülerini vereceğim santim olarak uzunluğunu, çünkü ipe göre değişebilir. Şu şekilde bu model koton iplerle de çok güzel örülebilir. Benim elimde bu vardı ve değerlendirmek istedim. O yüzden bununla yaptım ve rengini çok beğendim. Bahar aylarında veya böyle montların içine giyilebilecek gibi ince bir ip. Bu şekilde kullanmak için ben bu ipi kullandım ama koton merserize tarzı yazlık iplerle de çok güzel bir delikli hırka olacaktır. Şimdi örneğimizi tamamen bu şekilde örüyoruz. 3 sıra ikili trabzandan sonra yine aynı şekilde şu birinci sırada kurduğum örneği kurmaya devam edeceğiz. Ben örmeye devam ediyorum. Minik bir yaka kesimi yapacağız ilerleyen sıralarda. Oraya kadar örnek tamamen bu şekilde devam ediyor. Evet, bakın 3 sıra ikili trabzanımı ördüm. Şimdi tekrar şu tomurcuklarımı yapacağız. 3 zincir çekiyorum tomurcukları yapacağım sırada. Tığımı doladım. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye tekrar tomurcuklarımı yapmaya başlıyorum. Hepsini bir çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar yine aynı işlem. Zaten örneği detaylıca ilk sırada gösterdim. Eğer sonraki sıralarda takılırsanız tekrar başa sarıp o kısmı, sadece o kısmı izleyerek yapabilirsiniz. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Sadece şu geçişlerde dediğim gibi trabzan sayılarına dikkat edelim. Yine bunun tomurcuklarımın üzerine 3 sıra ikili trabzan yapıyorum. Yine tomurcuk, yine 3 sıra ikili trabzan yapıyorum. Yine tomurcuk koyarak devam ediyorum. Dediğim gibi ta ki yakaya kadar. Şimdi yaka kısmına gelene kadar örelim. Yakadan sonra ben yakaya kaç örnek örmüşüm hemen söylüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. tomurcuktan sonra 8 tane tomurcuk yapıyoruz. 8. tomurcuktan sonra yakayı bırakacağız. Oraya kadar örelim birlikte. Daha sonra da yaka kesmeyi anlatacağım detaylı olarak. Evet, şimdi örneğimin yaka kısmına geldim, yakayı keseceğim yere. Yani şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tomurcuk sırası ördüm. 8.'den sonra öreceğim düz trabzanlarda kesme işlemi yapacağız şimdi. 2 zincirimizi çektik. Şu şekilde örgümüzü döndürdük. Şimdi sıra başında 2 zincir çektim. Bir tane birinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikinciye ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüde aldım. İlk ikisini çıkardım. İkisini tığda bekletiyorum. Tekrar doladım. Dördüncüye batıyorum. İlk ikisini çıkarıyorum. Şimdi tığımdan üçünü birlikte çıkarıyorum. Burada bir trabzan eksiltmiş oldum. Bundan sonrasını yine düz örmeye devam ediyorum. Düz sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Gidip geldiğimizde şurada sıra başında yine bir tane eksiltme yapacağız. Evet, şimdi birinci sırada eksiltmemi yaptım. Koltuk altı kısmına gittim geldim. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Dümdüz döndük. Şimdi tekrar yaka kısmındayım. Burada 1 2 3 4 trabzanım kaldı. Son 4 trabzan kala. Şimdi eksiltme işlemimizi yapacağız. Tığımı doluyorum.
Birinci trabzana batıp ilk ikisini çıkarıyorum. İkisi tığımda. Tekrar doluyorum tığımı. İkinci trabzana batıyorum. İlk ikisini çıkardım. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Burada da iki trabzanı bir trabzana düşürdüm. Sonra yine kenardan iki trabzanı normal yapıyorum. 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Yine kenardan iki trabzanı normal yapıyorum. Eksiltme yapmadan. 2 trabzan sonra eksiltmemi yapıyorum. Tığımı doladım. Üçüncü trabzana battım. İlk ikisini çıkardım. Tekrar tığımı doladım. İlk ikisini çıkarıp üçünü birlikte aldım. Ve bir tane daha eksiltmiş oldum. 3 tane düz trabzan sıramız var. Hepsinde yaka tarafında bir tane eksilttiğimizde 3 tane trabzan eksiltmiş olduk. Toplamda bakın şöyle şurası hafif bir eğimli olmaya başladı bile. Yani 3 tane eksilttiğimizde şuradan bir tomurcuk eksiltmiş oldum diyebilirim size. Şimdi bu sırayı da böyle dümdüz gidiyorum sıra sonuna kadar. 3 sıra olduktan sonra yine tomurcuğumu koyuyorum. Tomurcuğumu koyup bir sıra tomurcukta herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Tomurcuk zaten otomatik olarak bir tane eksilmiş oluyor. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane tomurcuk vardı. Bir üst sırada 15 tane olacak. Şu kenar trabzanı şuradaki tomurcuğun yerine gelecek yani. Ben diğer ön parçamdan size şöyle göstermek istiyorum. Evet, böyle anlaşılıyor sanırım. Şimdi bakın 8 tomurcuk ördükten sonra ilk eksiltmemi şurada yaptım. Burada eksiltme yaptım. Daha sonra tomurcuk sıramı yaptım. Sonra burada yine 3 sırada yaka kısmında birer tane eksilterek 3 tane trabzan eksiltmiş oldum. Yine tomurcuğumu aynen yaptım. Burada da 14 tomurcuğum kalmış oldu. Yine düz trabzanlarımı yaparken kenar 2 trabzandan sonra her sırada birer tane eksilterek 3 trabzan eksiltmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 sırada eksiltmelerimi yapıyorum. 4 düz sırada. Daha sonra da 2 düz sıra olacak şekilde, 2 de tomurcuk sırası olacak şekilde düz olarak örüyorum. Daha sonra da son sıramda arkaya birleştireceğim. Şimdi bu eksiltmeleri yapalım. Eksiltmeyi zaten gösterdim. Tek bir işlem. Tığ işi eksiltmeyi zaten bilenler hiç göstermeden bile yapacaklardır. Her sırada birer trabzan eksilttik. Tomurcuk sırasında eksiltme yapmıyoruz. Şimdi bunu yaka birleşimine gelene kadar örelim. Daha sonra da yakayı birleştirip kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, şimdi ön parçamı ördüm. Şu delikli örneklerimi dediğim gibi 13 tane koydum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ten sonra son düz sıramı yaparken örerken birleştirmiştik diğer ön parçamızı. Şöyle göstereyim. Burada son sırayı örerken bu taraftan ön yüz denk gelmişti. Bakın şu tomurcuklarımız böyle sol tarafa doğru bakıyor. Doladığımız yerler. Şimdi bu önümde şu şekilde göstermek istiyorum. Koyduğumda arka parçamın üzerine birleştirme yapmam gereken kısım ters tarafa geliyor. Çünkü V yaka kestiğimiz için tomurcukların da bu tarafa bakması gerekiyor. Şu şekilde döndüremiyorum yaka ayrımı yaptığım için. Şimdi bunu yaparken burada şöyle ipimizi biraz pay bırakıp kesiyoruz. Burada bitirdik örgümüzü. İlmeğimizi oluşturup son sırayı örerken bu taraftan başlayacağız ve örerken aynı zamanda da birleştireceğiz. Şuradan ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Karşıda birinci trabzanın tepesinden batıp bu ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir trabzan yapıyorum ön parçamdan. Buradan bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Tıpkı motif birleştirme gibi. Tığ işi motif birleştirme yapanlarımız zaten kolaylıkla yapacaktır. İsterseniz tamamen bu 3 sırayı örüp ön ve arka parçayı dikebilirsiniz de iğneyle. Nasıl kolayınıza gelirse ben bu şekilde tığla birleştirmek istedim ama koltuk altı ve yanları da dikerek birleştireceğim. Her ikisini de yapabilirsiniz. Bir sonraki trabzanın tepesinden
batıp daha sonraki trabzanımızı yapıp bu şekilde geçiriyoruz. Bakın omzumuz da şu şekilde gözüküyor. Şu trabzanlar bitene kadar yakaya doğru birleştirelim hepsini. Evet, şimdi omzumuzu birleştirdik. Bakın trabzanlarımız bitene kadar ön sırada. Son 3. sırayı yaparken birleştirdik. Şimdi kollarımızı öreceğiz. Kollar için şöyle ilmek belirleyicilerimi taktım. Yaklaşık 20 santim ön taraftan, 20 santim de arka taraftan bırakıyorum. Örnek olarak da 1, 2, 3, 4 fıstık yapıp 5. fıstığın başlangıcına taktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de düz üçlü arası oluyor. Şu üçlüleri saydığımızda 5.'nin bitimine takıyorum. Yine aynı şekilde buradan da düz üçleri saydığımızda 5.'nin bitimine. Ama farklı bir iple yaparsanız da 20 sıra önden, 20 santim önden, 20 santim de arka kısımdan bırakıyorum. Şimdi burada yapacağımız şey yine trabzan çıkarıp şu düz 3 sırayı yapacağız. Şu başlangıçta gibi 3 sıramızı yapacağız. Pardon, üçlü demişim. Üçlü sıramızı yapacağız ama ilk başlangıçta şurada bir sıra düz trabzan yapıp fıstıklarımızı koymuştuk. Daha sonra üçlü düz trabzanlar ve fıstıklarımız. Burada da aynısını yapacağız. Yani şu şekilde gösteriyorum hemen ördüğüm kolumu. Bakın koldan bir sıra düz trabzan yaptım. İki omuzda da eşit şekilde. Daha sonra fıstıklarımı koydum. 3 sıra düz trabzan yaptım. Yine fıstıklarımı koydum ve kollarda ara ara da eksiltmeler yaptım. Şimdi burada başlıyorum ilmeğimi oluşturarak, çok pardon, hemen ipimi aldım. İlmeğimi oluşturarak düz trabzanlarımı yapmaya. Artık düz trabzan göstermeyeceğim, yani örneği biliyoruz. Eksiltmeyi göstereceğim sadece ama omuzda şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Şuna dediğim gibi 20 santim 20 santim ayırdım. Düz trabzanları yaparken şu omuz başlangıcından ön tarafta ve bu omuz başlangıcından arka tarafta aynı trabzan sayısı olması gerekiyor. Benim trabzanım toplamda 80 tane oldu. Çift sayılı trabzanlar atmamız gerekiyor örnek için. Bu 80 trabzanı 40 ön kola, 40 arka kola olacak şekilde eşit bölüyorum. Sizin ipinize göre 70 trabzan olur. 70 trabzanı da 35-35, yani şu orta kısmı baz alarak yapıyoruz. Muntazam durması için kolumuzun tek dikkat etmemiz gereken yer bu. Yoksa diktiğimizde dikiş öne ya da arkaya kayma yapar. Daha yamuk bir görüntü olur. Şimdi 40 ön tarafa, 40 tane de arka tarafa gelecek şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Aynı yere bir tane doldurdum. Belli aralıklarla trabzanlarımı yapıyorum. Çok sıkı da olmayacak. Çok germe yapacak kadar gevşek de olmayacak. Bir sıra dümdüz trabzanımı yapıyorum. Daha sonra fıstıklarımı koyacağım. Badem veya dolamalarımızı yapacağız. Adına her ne dersek. Ondan sonrasında eksiltme yapana kadar örneğimizi aynen öreceğiz. Şimdi ben örneğimi oluşturayım. Eksiltme yaptığımda yakayla aynı eksiltme yapacağım zaten ama kollarda iki taraftan nasıl yaptığımı göstererek tekrar anlatmaya devam edeceğim. Şimdi örneğimizi oluşturalım. Evet, şimdi kollarda eksiltme yerine geldim. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane tomurcuk yaptım. 4. tomurcuk sıramdan sonra düzleri örerken kesme yapacağım. Şu şekilde 3 sıra düz öreceğim ve her sırada iki taraftan da birer tane keseceğim. Şimdi başlıyorum. İlk önce 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum yan yana. Şimdi 3. ve 4.'yü keseceğiz. Tığımı doladım. Zaten yakada göstermiştim bunu. Tığımı doladım, aldım. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine batıp İlk ikisini çıkardım. Hepsini birlikte topluyorum. Ve 2 trabzanı bir trabzana düşürmüş olduk. Şimdi buradan sonra sıra sonuna kadar örelim. Bunun yakadan tek farkı eksiltmeleri her iki tarafta yapmamız olacak. Yakada tek tarafta yaptık. Yakayı ne tarafta ayıracaksak, ne tarafta açacaksak orada yaptık. Kolda her iki taraftan da belli aralıklarla yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, şimdi son 4 trabzanım kaldı. Yine tığımı doladım. İlk ikisini aldım. Tekrar doluyorum.
İlk ikisini çıkarıyorum ve hepsini birlikte topluyorum. Son 2 trabzanı da düz olarak yine normal şekilde örüyorum. Kenarlarda daha düzgün bir görüntü olması için. 2 zincir çektim. Hemen örgümü döndürdüm. Yine bu sırada da aynı işlemi yapacağız. Bu düzleri örerken 3 sırada da kesme işlemini yapıyoruz. Böylece 3 trabzan bir taraftan, 3 trabzan bir taraftan kesmiş oluyoruz. Yani her iki taraftan da birer tomurcuk eksiltmiş olacağız. 2 trabzanımı yaptım. Bir tane aldım. Tekrar dolayıp bir sonrakine de hepsini birlikte çıkardım. Yine sıra sonuna kadar gidip sıra sonunda da aynı işlemi yapacağız. Zaten eksiltmeyi yakada da detaylı göstermiştim. 3. sırada da aynı işlemi yapacağız. 3. sıradan sonra yine tomurcuğumuzu koyup örmeye devam edeceğiz. Bu benim koldaki ilk eksiltmem. Belli aralıklarla bu eksiltmeyi yapabiliriz. Şimdi artık 3. sıradan sonra tomurcuk yapmaya başladığımda iki taraftan da birer tomurcuk eksilmiş olacak. 3 trabzan 3 sırada, her sırada iki taraftan da birer tane keserek eksilttik. Bunu belli aralıklarla tamamen kolunuza ölçerek kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bileğe kadar örüyorum. Bileğe geldiğimde hem bilekteki eksiltmeyi ve lastiği hem de toplamda ne kadar eksiltme yaptığımı sayılarıyla size açıklayacağım. Bileğe doğru bu şekilde eksilterek örmeye devam edelim. Evet, şimdi artık hırkamın bilek kısmına geldim. Şu badem sıralarını, tomurcuk sıralarını saydığımda 12. tomurcuktan sonra bileğimi koymaya başlıyorum. Toplam eksiltmelerimi de şu şekilde söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şu üçlü kısımlardan ördüm. 2 tane arka arkaya şu kısımda şöyle göstereyim. 2 tane arka arkaya şu kısımda yaptım. 3 tane düz ördüm. 4. de ve 5. de eksiltme yaptım. Yine 3 tane düz ördüm. 2 tane de burada eksiltme yaptım. Şimdi burada bilekte toplu eksiltme yapıp bileğimi kapatıp daha sonra da dikmeye başlayacağım. Şimdi ilk düz sıramı yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkinciyi yaptım. 3'ü ve 4'ü eksiltme yapıyorduk. Birlikte örerek ilk ikisini çıkarıp 3'ünü birlikte aldım. Burada bir tane eksilttik. Şimdi 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 4'ü ve 5'i eksiltme yapıyorum. 4'ü ve 5'ten bir tane trabzan çıkarttım. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4'ü ve 5'i birlikte örüyorum. Bu şekilde ara ara 3 trabzanda bir eksiltmeleri yapıyoruz. Kenarda yaptıklarımızı bu sırada 3 trabzanda bir yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi burada en son eksilttim. Eksiltmeden sonra bir tane trabzanım kaldı kenarda. Başta ve sonda 2 yapıyorduk ama önemli değil, artık bu son sıra. 2 zincir çektim. Şimdi örgümü döndürüyorum. Artık lastiğimi koymaya başlayacağım. Lastiği koyarken ilk trabzanıma tepeden normal trabzan yapar gibi batıyorum. Her zaman ilk ve son trabzana bu şekilde batacağız. Daha sonra bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. Ama şu eksiltme yaptıklarımız, bakın bunlar belli. Bunları böyle ikili olarak alıp yapacağız lastiğimizi ki diğer türlü eksiltme yapmış olmayız. Bir önden bir arkadan tığ işi lastiğimizi öreceğiz. Bakın tekrar eksiltme yaptığıma geldim bir alt sırada. Bu zaten bakın 2 trabzan şurada bir tepeye bağlı. Bunun ikisini birlikte alarak lastiği örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bir arkadan bir önden lastik örerek bileğimizi devam ettireceğiz. Ben toplamda 2-3 sıra bir lastik öreceğim. Çok fazla geniş bir lastik yapmayacağım. Yine bakın eksiltme yaptığım yerdeyim. 2-3 sıra örüp bitirip koltuk altından, kol ucundan etek ucuna doğru dikmeye başlayacağız. Bir alttan bir üstten, bir sonraki sırada da yine bir alttan bir üstten örerek lastiğimizi örmeye
devam edeceğiz. Dediğim gibi sadece sıra başında ve sıra sonunda düz batacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonundaki trabzanımı da göstermek istiyorum net anlaşılması için. Bakın şimdi sıra sonuna yaklaştım. Son 2 tane kaldı. Bir önden aldım. Bunu arkadan alıyorum. Çok pardon. Bunu arkadan aldım. Şimdi en sonda kalanı şu şekilde tepesine batıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. En baştakinin tepesine batıyorum. En sonda, en başta hep tepesine batacağız. Daha sonra önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı arkadan alarak tığ işi lastiğimizi örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Zaten bu ikinci sırayı oluşturduğumuzda şu eksiltme yaptıklarımıza dikkat ettikten sonra bundan sonrası daha kolay ilerleyecektir. Ve bakın böyle bilekte bir azalma görünüyor. Bu lastiğin boyunu istediğiniz kadar kendi kullanım zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben şimdi 3-4 sıra örüp bitirip geliyorum hemen. Evet, şimdi bilek kısmını bitirdim. Ben toplamda burada 3 sıra lastik ördüm. İlk ördüğüm sırayla birlikte çok kalın bir kol lastiği olmasını istemedim. Şimdi ön yüzden şu koldan bitirdiğim ipimi biraz uzun bıraktım. Koldan başlayıp şu şekilde etek ucuna doğru da dikeceğiz. Ben dikişlerimi her zaman ön yüzden yapıyorum. İlk önce şuraya karşıya ilmeğimizi geçirelim. Karşılıklı olarak trabzanlar birbirine denk gelecek şekilde dikişimizi yapacağız. Önemli olan tek şey bu trabzanların birbirine eş gelmesi, sıraların karşılıklı gelmesi. Öyle olduğunda inanın dikiş olduğu bile belli olmuyor bu tekniği kullanarak diktiğimizde. Birinci sıranın trabzanına battım karşı tarafta. Şimdi burada da birinci sıranın trabzanına batıyorum ve karşılıklı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıranın trabzanına batacağım. Karşıda da yine ikinci sıranın trabzanına batıyoruz. Şu şekilde en kenar trabzanlardan karşılıklı olarak dikerek ilerliyoruz. Bakın örnek sıralarında daha iyi gözükecek, birbirine karşılıklı gelmesi önemli. Buradan tomurcuk sırasındaki trabzana batıyorum ve karşıdaki tomurcuk sırasındaki trabzana batıyorum. Bu şekilde etek ucuna kadar dikişimizi yapalım. Evet, şimdi hırkamın dikişlerini tamamladım. Şu şekilde göstereyim size. Koldan başladım. Etek ucuna kadar. Bakın şurası diktiğim tarafı. Şimdi ön lastiğini yapacağız. Bir tek ön lastik kaldı. Ben düğmesiz açık bir ön istiyorum. Ve yaka kesmiştik hafif. Şimdi şurada en başlangıçta en uçtaki trabzanın başından ilmeğimi geçirip 2 zincir çekiyorum. Ve belli aralıklarla ikili trabzanlar yapacağım. Bir sıra boyunca dümdüz ikili trabzan yapacağız. Daha sonra da kollarda ve şu etek ucunda uyguladığımız lastiği uygulayarak birkaç sıra lastik öreceğim. Bunu zaten detaylı olarak gösterdiğim için tekrar uzatmak istemiyorum. Videonun başında zaten siz bitmiş halini gördünüz ve kaç sıra lastik ördüğümü de göstermiştim. Bunun dışında farklı bir detay yok. Burada bu trabzanlarımızın çok sıkı olmamasına dikkat ediyoruz. Marullanma yapmaması için. Onun dışında iki ön parçanın da şimdi enseye doğru örüyorum. Daha sonra enseyi örüp diğer ön parçaya dönüyorum. Bu iki ön parçanın da sayılarının aynı olması gerekiyor karşıdan bakıldığında muntazam durması için. Bu şekilde rastgele trabzanlarımızı yapıyoruz. İstediğimiz yerlere göz kararı, çok sıkı veya çok gevşek olmadan üzerine daha sonra bir alttan bir üstten
lastik örgümüzü yapıyoruz ve ön patımız da bitmiş oluyor. Zaten ben kollardaki gibi kısa yapmayı düşünüyorum. Çok kalın bir lastik yapmak istemiyorum. Bunun dışında farklı bir detayı yok. Hırkamla ilgili tüm detayları elimden geldiğince anlatıp göstermeye çalıştım. Ama unuttuğum herhangi bir yer varsa veya takıldığınız bir yerde bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.